Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Kara. Bugün bu bölümde görmüş olduğunuz şort ve pantolonun yapılışını anlatacağım. Yapılışına geçmeden önce kullandığım malzemeler ve ölçüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle ölçüler hakkında bilgi vereyim. Hem yetişkinler hem de çocukları istediğiniz gibi uyarlayabileceğiniz bir kalıp oldu. Kaç zincir çekeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim diye hiç soru takılmasın aklınıza. Şöyle bir yöntem var. Pinterest'te beden ölçüleri var. İster yetişkin ister çocuk. Bakın burada yaş sıralığı var. İsterseniz yetişkinlere de bakabilirsiniz. Burada basen ölçüsünü alıyoruz. Basen ölçüsünde de en alt sınırdaki en küçük olanı alıyoruz. Veyahut da üstünüzü ölçersiniz en dar alanı alın. Çünkü alttan yukarı giyeceğimiz için bir basen geçmesi lazım. Bunu alıyoruz. Basen ölçümüzü aldıktan sonra lastiğimizi yapıp alt kısma geçiyoruz. Bu kadar basit. Kaç zincir, kaç sıra yapacağız diye hiç düşünmenize gerek yok. Çok basit bir yöntemi var. Bunu yaptıktan sonra kullandığım malzemeler, video içerisinde bunları 0,6 aylık olarak yaptım. Şortumda 1 adet beyaz ip kullandım. Pantolonumda 2 adet Gazal Baby Cotton ip kullandım. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Kalın, ince hiç fark etmez. Merserize hiç fark etmez. Ne kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yetişkinlere, küçüklere istediğiniz yaşa, istediğiniz bedene uyarlayabileceğiniz bir model. Şimdi bel kısmında tığ olarak 2,5 numara kullandım ipime göre. Alt kısımda da bir tık yarım numara büyük, biraz bol düşmesi için 3 numara tığ kullandım. Şöyle objeler kullandım kemerleri için. Başka da bir malzeme yok. Bir de makasa ihtiyacımız var. Başka da bir malzemeye ihtiyacımız yok. Şimdi hadi hep birlikte malzemeleriniz de hazırsa bu güzel şortu ya da pantolonu birlikte örmeye başlayalım. Lastik kısmıyla başlayacağız. Lastik için öncelikle 12 tane zincir çekiyoruz. Şöyle tığımı doladım. Bir tane zincir çıkarttım. 1, 2, şu diptekini saymayacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çektim. Şimdi 12. yuvaya değil 11. yuvaya batıyorum. Tığ üstüsüz battım. İkisinin içinden çıktım. Burada sık iğne şeklinde bütün yuvalarımıza batacağız. Toplamda 11 tane sık iğne yapmış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve sonuncu yuvaya batıyorum. 11. 11 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. 11 tane yaptıktan sonra şöyle arka yüzüne çeviriyorum. Arka yüzüne çevirdikten sonra bu üst sıradaki yuvalara batarak devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Burada hemen altındaki yuvanın ön kısmına batıyorum. Tığ üstüsüz ve ikisini birlikte çekip çıkartıyorum. Yani biz lastiğimizi sık iğne olarak devam edeceğiz. Her seferinde muhakkak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve sonuncu yuvaya batıyorum. 11. Tekrar bir zincir çekiyorum ve parçamı bu şekilde öne doğru çeviriyorum. Arka kısmı bana bakıyor. Burada üst kısım. Ne yapıyorduk? Hemen bir zincir çektiğimin altındaki yuvaya batıyorum. Şu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Bakın sonuncu şöyle biraz içe duruyor. 11. Ondan dolayı saymanızı istiyorum. Bir zincir çekip parçamızı döndürüyoruz. Arka kısmı bize bakıyor. Yani bu sıranın arka kısmı, komple ön arka diye bahsetmiyorum. Sadece bu sıranın arka kısmı bana bakıyor. Üstte gördüğünüz gibi zincirler, yuvalar var. Hemen bir zincir çektiğimin altındaki yuvaya batıp aynen bu şekilde lastiğimizi tamamlayacağız. Ben şimdi istediğim ölçüye gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Size de hem ölçüsünü hem de sayılarını belirteceğim. Evet, ben lastiğimi istediğim uzunluğa getirdim. Şimdi bunu nasıl ayarlıyoruz? Hemen onu göstereyim. Şimdi Pinterest'te veyahut da internette bebek beden ölçüleri diye yazarsanız böyle bir ölçü tablosu çıkacak. Ölçü tablosunda bizim için şu alt parçadaki şu basen kısmında, bu pantolon bütün olarak örüldüğü için alt kısımdaki basen kısmının ölçüsünü alacağız. Çocuklarda zaten basenle bel ölçüsü arasında çok fazla fark yok. Bakın 4-6 ayda mesela basen 47-49, bel 46-48. Yani çok fark yok aralarında ama yaş ilerledikçe tabii ki fark oluyor. Basen ölçüsünden, yani büyük yaşlara yapacaksanız basen ölçüsünden şuradan bakın, en alttaki yani en düşük olanı alın ki çok bol olmasın belde. En düşük olanı alırsanız hem rahat bir şekilde basenden geçmiş olacak hem de belde de çok aşırı bolluk yapmamış olacak. Gördüğünüz gibi şurada basen ölçülerimiz var. Yaşlara göre daha büyük yaşları yapacaksanız da ölçerek yapabilirsiniz. Burayı anladık sanırım. Şimdi ben 6 aylık yapacağım. 6 aylıkta da 47 santim ölçüm yeterli. Şöyle baş uçtan çok esnetmeyin. 47 santim, yani 46-47'nin arasında bir ölçü yaptım. Çok fazla bol olsun istemedim. 47 santimine denk getirdim. 46-47 santimine denk getirdim. Şöyle önden de tek katta birleştirince de tam 23 santim. 23,5 santim, hatta 23,5 santime denk geliyor. Şimdi birleştirmesini göstereceğim. Şöyle bitiş noktasındayım. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve örgümüzün uç kısmını, şimdi bir zincir çektik, örgümüzün bu tarafına denk getiriyoruz. Hani örer gibi olacağı için bu tarafına denk getirip alt kısmını hemen karşı tarafına denk getiriyoruz. Şimdi burada batıp tığ üstüsüz çıkıyorduk. Hemen onun karşısındaki yuvaya denk gelecek şekilde zincirimizi çekiyoruz ve ikisinin içinden çıkartıyoruz. Buna batıyorum. Karşısındakine hemen alt yuvaya batıyorum. Bu şekilde. Buna alt yuvaya batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmemizi yapıyoruz. Ve son yuvaya da batıp birleştirmemi tamamladım. Bakın bu şekilde burası. Bunu
Şimdi buradan itibaren devam etmiyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Bu tarafı dışa gelecek. Birleştirdiğimiz yer iç kısımda kalacak. Şöyle dışarıya gelecek şekilde getirdik. Burada da başladığım ip duruyor. Bir zincir çektim. Şimdi burada bir sıra sık iğne çalışması yapacağız. Şimdi ilk yuvaya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bakın burada bir şerit var. Buna batıyorum. Ve bu sırada 3 tane sık iğne çalışması yapmış oldum. Ortaya batıyorum. Buraya batıyorum. Bu sefer buradakine batmayacağım. Çünkü hep buradakilere batarsam çok fazla sayı artmış oluyor. Bir tanesinde yapacağım, bir tanesinde yapmayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Yani bir sıra yapacağım, bir sıra yapmayacağım. Bakın buraya batmam gerekiyor, batmıyorum. Buradaki hemen boşluğa batıyorum. Yanındakine ve az önce batmadım. Buradakine batıyorum. Bu sıradakine, yani şu sıradakine. Şimdi burada atlayacağım bir tane. Bakın 1 2 yuvaya battım. Bakın bu sıraya batmıyorum. Buraya. Şimdi bu sıraya batıyorum. Yani şu iki çizginin arasındakine 2 kez battıysam bu iki çizgi arasında 3 kez batıyorum. 2 kez, 3 kez, 2 kez, 3 kez. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi 1 ve 2 battım. Şurada batmıştım. Hemen buradaki boşluğa geliyorum. 1 2 ve bu şeridin altındakine batıyorum. Yanındakine şöyle yakından göstereyim. Şimdi bakın buraya batmam gerekiyor. Batmıyorum. Buraya batıyorum. 1 2. Bu iki arada 2 tane batmış oldum. Burada atladım zaten. Burada atlamıyorum. Burada atlıyorum. Bir tane atladım. Burada atlamıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir, iki, üç. Bu iki çizgi arasında 3 kez battım. Bu iki çizgi arasında da 1, 2 kez battım. Ve başlangıç noktasına geldim. Burada birleştirmemi yapıyorum. Şöyle kaydırarak birleştirmemi yaptım. Tepe noktasına battım, kaydırmamı yaptım ve bütün kemerin etrafından sık iğne olarak geçmiş oldum. Şimdi modelimize başlayacağız. Burada bir zincir, 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvaya batıp ikili trabzan yapabiliriz. Veyahut da bir zincir çekiyorum. Bir tanesini şöyle etrafından dolayıp bunu kilitliyorum. Burada bir trabzan elde etmiş oluyorum. Bir zincir çekerek de iki trabzanın arasındaki bir zinciri çekmiş oluyorum. Tığ üstümü alıp aynı yuvaya batıyorum. V şeklinde iki tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Tığ üstümü aldım. Bu arada zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3 tane yuva atlayıp üçüncüye batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya batacağım için bir zincir çektim. Tığ üstüme aldım. Yine aynı yuvaya batıp ikili trabzan yaptım. Aynı yuvaya batacaksam arada bir zincir, batmayacaksam zincir çekmiyorum. Bir tığ üstüme aldım. 1 2 3. yuvaya batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tığ üstüme aldım. 1 2 3 battım. İkili trabzan, bir zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum.
ve ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde 1 2 3 sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1 2 3 zincirimi çekip aynı yuvaya batıyorum. Burayı anladık sanırım. Aynı yuvaya batacaksam bir zincir, batmadan atlayacaksam zincir çekmiyorum. Bu şekilde şimdi bütün sıramızı tamamlayalım. Üst sıraya geçmeyi göstereyim. Sıra sonuna geldim. Şimdi benim bu şekilde ikili trabzanlarımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 tane oldu. Şimdi burada bağlayacağım. Son sıradayım. Şimdi 1 2 3 zaten dördüncü birleştiği için burayı birleştiriyorum. Haricen burada bir tane daha yapmaya gerek yok. Şöyle birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim. Üst sıraya 3 numaralı tığla devam edeceğim. Biraz bol olsun istiyorum. Alt kısım 2,5'laydı. Belinin ve o kısmın dar olması benim için yeterli. Üst sıraya 3 numarayla geçiyorum. Şimdi bir tane zincir çekmiştim. Alt sırada gösterdiğim gibi tığımı döndürdüm. Bir zincirle kilitledim. Burayı bir trabzan yapıp arada bir zincir çekiyordum. Aynı yuvaya batıyorum. Üst sırayı biraz daha bol örebiliriz. Dökümlü durması için. Şimdi bu her yuvanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Alt sırada yaptığımız gibi artık 1 2 3 diye saymamıza gerek yok. Alt sırada nasıl yaptıysak üst sırada da aynı işlemi devam edeceğiz. Tığ üstüme aldım. Boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Yine aynı yuvaya batacağım için bir zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tığ üstüme aldım. Yandaki yuvaya batıp bir zincir çekip ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde A kısmına kadar hiçbir arttırma yapmadan devam edeceğiz. Lastikten sonra beden kısmına kadar ben yeşilde yapmıştım. Şöyle A kısmına kadar böyle devam edeceğiz. Onun da hemen ölçüsünü vereyim. Şimdi şöyle bebek örgü ölçüleri, pantolon ölçüleri diye yine Pinterest'ten almış olduğum bir ölçü var. Bakın bize D kısmı lazım. Burada D kısmı. Yani şu kısım. Ben 6 aylık yapacağım. Bu 3-6 aylık, 6-9 aylık. Benim için 6-9 aylık yeter. Zaten ikisi de hemen hemen aynı. 1 yaşa kadar gördüğünüz üzere D kısım hemen hemen aynı. Bunun nedeni de bez kullanılmasıyla alakalı olabilir. Şimdi 17 santim. Ben 16 santim olana kadar öreceğim. 17 santimi örerken birleştirmesini yapacağım. 17 santime denk gelmiş olacak. Yani 16 santime kadar örmeye devam edeceğim ben. Sizin için de diğer ölçüler burada mevcut. Başka ölçüde isterseniz yine internetten ölçüsünü bulabilirsiniz. Veyahut da kullandığı bir pantolon ölçüsüne bakabilirsiniz. Şimdi ben A kısmına kadar ilerleteyim. Evet, 16 santime tamamladım ben. Şimdi A kısmının çalışmasını yapacağız. Bizim A kısmımız normalde 17 santimdi. Bir sıra alttan 16 santimden başlıyorum. Hani bir sırayı örerken karşı tarafa geçeceğim için orası da A kısmında kalıyor. Siz de yapacağınız A kısmı diyelim 18 santimse 17 santimde birleştirme yapacaksınız. 20 santimse 19 santimde birleştirme yapacaksınız. Şimdi 16 santime geldik. Ben buradaki ikili trabzanlarımın hepsini saymıştım. 42 tane vardı. 2'ye böldüm. Ön kısım 21 tane, arka kısım 21 tane. Bu 21 tanenin tam orta noktasına geldim. 10 tane burada var başlangıçtan itibaren. 10 tane de burada var. Tam orta kısmına getirdim. Şimdi işleyerek hem A kısmını yapacağız hem de
bir tane bacak kısmına başlamış olacağız. Şimdi burası başlangıç noktam. Bir tane trabzan çalışmamı yapmıştım. Devam ediyorum. A kısmına kadar, işaretlediğim noktaya kadar devam edeceğim. Orta noktaya geldim. Şimdi bu orta noktada burada iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar batıyorum. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Hemen karşı tarafa bu tarafta yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Tam orta noktaya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Orta noktaya tekrar batıp bu sırayı tamamlıyorum. Başlangıç bitiş noktama geldim. Şimdi orta noktaya kadar aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. Üst sıraya geçip orta noktaya geleceğim. Birleştirmemi yaptım. Şimdi bu orta noktaya geleceğiz. İşledim, tam orta noktaya geldim, birleştirme noktasındayım. Buradaki ikili trabzanımı yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi burada 6 tane zincir çekmiştik. 1 2 3 tam orta noktasına batıyoruz. Burada da 2 tane ikili trabzan çalışmamızı yapıyoruz. Burayı tamamladık. Burası da aynı sıra zaten. Ve başlangıç bitiş noktasına kadar aynı şekilde örmemize devam ediyoruz. Evet, A kısmını birleştirdik. Üstünden de bir sıra geçtik. Şimdi ister pantolon ister şort uzunluğunda, nasıl istiyorsanız istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben size şöyle bir pantolon için uzunluk ölçülerini göstereyim. Bu A noktası bel lastiğinden paça kısmına kadar olan noktalar 0-3 ay, 3-6, 6-9, 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, 5-6 yaş. Bu şekilde tam uzunluk ölçüsü buradaki gibidir. Bunu da belirttikten sonra ben şimdi bunu şort olarak çalışacağım. Pantolon çalışmasını yapmıştım. Böyle uzattım. Alt kısmına bir model koymadım ve bitirmiştim. Şimdi bunu şort olarak yapacağım. Şortun alt kısmını bir model koyacağım. Şimdi bu paça kısmını tamamlayıp geliyorum. Şortum için yapmış olduğum ölçü bu kadar. Bana yeterli geldi. 1, 2, 3 sıra yaptım ve şimdi paçasının modelini kuralım. Şimdi başlangıç bitiş noktasındayım. Tığ üstüme aldım. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve üçlü trabzan olarak 1, 2, 3. 3'te çıkıyoruz. 6 tane bu şekilde bu yuvaya dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. Birleştiriyorum bu şekilde. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
6 tane yaptım. Yandaki boşluğa sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Başlangıç bitiş noktasına kadar ben bu şekilde devam ediyorum. Başlangıç bitiş noktasına geldim. Buradaki yuvama batıp sık iğnemi tamamlıyorum ve bu yan taraftaki boşluğa batıp sık iğne ile kapatmamı yaptım. Bir zincir daha çekip buradaki ipimi kopartıyorum. Ve bu ipimizi arka tarafta yediririz. Daha sonrasında hemen diğer bacağa geçmek istiyorum. Bu paçamızdaki modelimiz bu şekilde. Şimdi gelelim hemen diğer paçaya. Şimdi burada zaten sayılı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da aynı şekilde 10. Buradaki 10. yuvadan başlıyoruz. Burada da zaten bu şekilde saymıştık. Burayı saymıştık 10 tane diye. Yine aynı buradan ön taraftan bir tane zincir çıkartıp bir trabzan yapıyorum ve aynı yuvaya batıp ikili trabzanımı tamamlıyorum. Buradaki işaretimi çıkartıyorum şimdi. Örmeme buraya kadar hızlı bir şekilde geçiyorum. Buraları göstermeme gerek yok. Ve orta noktaya geldim. Şu işaretimi çıkartıyorum. Bu noktaya diğer tarafta nasıl 2 tane yaptık? Bu noktada da aynı şekilde 2 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 ve 2. Daha sonrasında zincir çekmiştik. Biz şimdi burada bu zincirin üzerinden sık iğne olarak devam edeceğiz. Şöyle hemen yuvasına batıyorum. Bakın kaydırarak yuvasına batıyorum. Kaydırıyorum. Bu şekilde karşı tarafa geçiyoruz. Evet, kaydırarak geldim. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi buradaki ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şu yaptığımız yere aynı noktaya batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve başlangıç bitiş noktasına kadar örgüme devam ediyorum. Başlangıç bitiş noktasına geldim. Burada birleştirmemi yapıyorum. Şimdi orta noktaya kadar, yani şuraya kadar hızlı bir şekilde geliyorum. Başlangıç bitiş noktasından geldim orta kısmımıza. Orta kısımda yine bu tarafta yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Şimdi bakıyorum, burada ikili trabzanım vardı. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bu ortada 6 tane zincir çekmiştim. Orta noktaya yapmış olduğumuz yere tekrar batıyorum. Buraya da ikilimi yapıyorum.
Şuraya dikkat edin. Şuraya batmayın. Şu ikiliye batacaksınız tam orta noktasına. Şimdi paçamızı tamamlayalım. Evet, böyle orta kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi paçamızı da tamamlayalım. Hemen beli için lastiğimize geçelim. Evet, şortumuzu tamamlamış oldum. Şimdi gelelim belimizdeki kemerimize. Burada sadece normal bir zincir kullandım. Zincirimi çektikten sonra yün iğnesine takıp önce 3 tane bu boncuğu taktım. Buraya düğüm attım ve daha sonrasında şortun şu orta kısmını buldum. Orta kısmından 2 tane ayırdım. Yün iğnesiyle 2 sıra atlayarak şu yuvalara batarak bu şekilde kemerimi geçiriyorum. Bu taraftan da geçirdikten sonra bu 3 tanesini buna takacağım. Ondan sonra düğüm yapacağım. Şortumu da bu şekilde tamamlamış olacağım. Yeşille de bu şekilde pantolon olarak tamamlamış oldum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni bir etkinlikte görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.